Bir önceki videoda da daha detaylı konuştuğumuz gibi 1984 Orwell'ın totaliter yönetimlerle ilgili insanlığa gönderdiği bir mesaj ve uyarı niteliğindedir. Bu amaçla yazar, kitabın hakkında en fazla bilgiye sahip olduğumuz ana kahramanı Winston üzerinden ve Winston'ın gözünden geleceğe dair duyduğu kaygıları okuyucusuna aktarmaya çalışır. Ana kahramanın tam ismi olan Winston Smith seçimi bilinçli ve amaçlıdır. Smith, İngiltere'de en yaygın kullanılan soyaddır. Burada amaç, her insan ruhunda bulunan ortak hislere sahip ve genel insan doğasını yansıtan bir karakter yaratmaktır. Smith'in hayatı acı ve yoksullukla doludur. Aşk veya kişisel alan gibi her insanın sahip olmak isteyeceği sıradan şeyleri hayal eden adam. Yani özdeşleşmek veya yerine kendimizi koymak konusunda sıkıntı yaşamayacağımız bir karakterdir. Dolayısıyla kitabın ikinci bölüm boyunca Julie ile yaşadıkları veya O'Brien vasıtasıyla sözüm ona direnişle kurduğu iletişim sırasında karakterin geleceği konusunda umutlanırız. Umutlandığımız konu sadece geleceği değildir. Karakter, bireysellik, özgür irade, demokrasi, barış, özgürlük, aşk ve insan ruhunun estetik değerleri gibi medeni bir topluma ait değerleri temsil eder. İkinci bölüm boyunca umutlarımız bir yönüyle medeniyetin kurtuluş umuduna da dairdir. İşte ilk ismi Winston olması burada İngilizler için 2. Dünya Savaşı'nın yüce kişisi ve yılmaz kahramanı Winston Churchill'e yapılan bir atıftır. Tam ismiyle vurgulanmak istenen, zor zamanlarda kahramanca davranan sıradan bir adama dairdir. Sıradandır fakat şartlarını daha iyi hale getirebilecek cesareti ve gücü bulur kendinde. Bir çeşit masumiyeti de temsil eden Winston Smith'in yaşantısı üzerinden sistemin baskıcı yüzünü, yarattığı acıları ve partinin toplum üzerindeki boğucu baskısını görürüz aynı zamanda. Bu, Orwell'ın kitapta üzerinde durduğu dilin bir zihin kontrol aracı olarak kullanılması, fiziksel, psikolojik baskı ve tarihte yaşananları bilmenin önemi gibi ana temaları aktarmasına da olanak sağlar. Ve yazar, totaliter sistemde mutlu bir son olamayacağını gösterir bize ikinci bölümün sonunda. Burası Winston ve medeniyete dair umutlarımızın zirve yaptığı noktadır. Adam yakalanır, duygusal ve fiziksel işkenceye maruz kalır. İyi ve kötü savaşının sınırında olan bu adam 101 numaralı odada yenilgiye uğrar. Yenilgisi savunmak için mücadele verdiği iki şeyin yani ruhunun ve insanlığının kaybı anlamına gelir. Bir başka deyişle temsil ettiği değerlerin yok olmasıdır. Dolayısıyla bu değerlerin ölümsüz ve insan doğasının ayrılmaz bir parçası olduğuna dair yani doğal haklara dair inancımız da yok olur. Bunun empati ve özdeşlik kurduğumuz sıradan bir Okyanusya vatandaşının başına gelmesi ise böyle bir durumun totaliter bir yönetim altında herkesin başına gelebileceğine dair yazarca verilen bir mesajdır. Winston'ın hassas ve medeniyeti temsil eden doğasını bir tarafa bırakırsak vurgulanan temel iki özelliği isyankarlığı ve kaderciliğidir. Adamın isyankar tarafı partiden nefret etmekte ve partinin gücünün sınırlarını test etmek istemektedir. Bu amaçla roman boyunca partiye karşı birçok suç işler. Winston'ın kendini var edebilmek yani bireyselliği ve özgürlüğü için yaptığı eylemler partinin gücünü vurgulamak amaçlıdır kurguda. Ancak kitabın sonunda 3. bölüm boyunca yaşadıkları partinin sadık bir üyesi haline gelmesine neden olur. Diğer yanıyla kaderci bir özelliğe sahiptir karakter. Günlük tutmaya başladığı andan itibaren düşünce polisi tarafından yakalanarak cezalandırılacağını içten içe kabul etmektedir. Ve Carrington'ın odasını tutmak gibi gereksiz riskler alır. Bu bir yönüyle kendini gerçekleştiren kehanet iken diğer yönüyle Winston'ı özgürleştirir de. Her halükarda yakalanacağı için ne yaptığının önemi yoktur. Dolayısıyla doğru olduğuna inandığı eylemlere girişebilir. Bunu işkence odasında O'Brien'e da itiraf edecektir. O yakalandıktan sonra da küçük isyanla devam edebileceğini yani baskı altında değişmeye direnebileceğini düşünmektedir. Cam ağırlık ve adamın ayağındaki yara partinin bastırdığı ve pekiştirdiği insan doğasını temsil eder. Güzelliği, sevgiyi ve estetiği temsil eden cam ağırlık anlatımda en fazla 2. bölümde Julia ile beraber olduğu anlarda ön plana çıkar. Sistemin yok ediciliği ve ilişkileri arasında koruyucu bir bariyer gibidir cam nesne. Camdan yapılmıştır ve koruyuculuğu cam kadardır. Ve kiraladıkları odaya düşünce polis tarafından yapılan baskın sırasında fırlatılarak tuzla edilir. Bu Winston'ın ve insanlığın medeni bir geleceğe dair hayallerinin tuzla buz edilmesidir. Diğer yanıyla adamın ayağındaki yara sistemin insanlığa verdiği acıyı temsil eder. Bu acı Winston ile Julie ilişkisinin yaşandığı 2. bölüm boyunca azalırken 101 numaralı odada geri gelir. İsteklerinizi lütfen yazın, sayfamı takip edin, güzel günlerde görüşelim.